Bugün yanımda Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı hem de avukat Sevdagül Tunçer Hanım var. Sevdagül Hanım'a bir sürü soru hazırladık. Hemen başlıyoruz. Bu arada geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çağırdığınız için teşekkür ederim. Genelde siyaset için şöyle bir yorum olur. Hani gençlerin ilerlemekte zorlandığı, biraz zaman aldığı bir sektör ya da bir yer olduğu, alan olduğu söylenir. Siz burada çok cesur davranmışsınız. Burada küçük bir anekdot vermek isterim. Ben 20 yaşında Fatih Yıldız, Chicago Büyükelçisi, daha sonra da Bağdat Büyükelçisi oldu. Onun yanında siyaset için bir staj yaparken bana Fatih Bey ofisine çağırıp şunu demişti. Hani Kerem, sen hızlı ilerlemeyi seven, bir şeyler üretmeyi seven birisisin. Ondan dolayı siyaset sana göre değil. Hani 50 yaşına kadar çok yavaş ilerler bu alan. Hani sen bence özel sektöre, senin hani hakim olduğun sektöre odaklan demişti. Ben de Fatih Bey'i dinledim. Özel sektörde hani bir şeyler yapmayı, insanlara değer katmak için uğraşıverdim. Burada ama siz bir genç bir insan olarak ve genç bir kadın olarak direkt olarak 20'li yaşlarınızda siyasete girmişsiniz. Bu çok cesur bir hareket. Onu ilk önce söylemek isterim. Ve yani bu kararınızda ne etkili oldu? Ya nasıl bir giriş oldu? Yani bu bize özel sanırım. Bizim yaşıtlarımız Avrupa'da bakan oluyor, başbakan olabiliyor, hepsi olabiliyor. Ama bize gelince o gençlik bir türlü bitmiyor zaten. 60 yaşında, 70 yaşındaki yönetenler sürekli gençlerin adına proje üretiyorlar. Gençlerin geleceği adına. Bırakın geleceğimizi biz şekillendirelim dediğimizde sen daha gençsin oluyor. Bize bir türlü fırsat verilmiyor. Aslında genel başkanımız belki bunu yıktı, buna öncülük etti. Onunla tanıştığımızda kendi hikayemden bahsettiğimde bana şunu söylemişti. Senin yaşadığın haksızlık, daha önce bir mülakat geçmişim oldu. Pek çok Türk gencinin yaşadığı gibi nepotizm sebebiyle hakkım yendi. Ve senin uğradığın haksızlık, senin çalışkanlığın ve mücadeleci karakterin aslında Türk gençlerine örnek olabilecek nitelikte. Ben de senin partimizde, partinin kuruluş aşamasında yaptık bu konuşmayı. Partimizde gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olmanı isterim. Gençlik politikalarını onlar adına, yani siz gençler adına birlikte belirleyelim dedi. Beni çok onur ettiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için çok mutlu ettiniz. Seve seve dedim ve Türk siyasetine yer almaya başladım. Zafer Partisi'nin kurucularından oldum. Ve kuruluştan bu yana da genel başkan yardımcısıyım. İlk önce gençlik politikalarından sorumluydum. 29 yaşındaydım o dönem. Şimdi 32'yim, artık dediler sen yaşlandın, seni basına alalım. Şu an basından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak devam ediyorum. Sağ olsun Türk gençliği bize çok büyük destek verdi. Yani en büyük desteği biz gençlerden, arkadaşlarımızdan, yaşıtlarımızdan ve kardeşlerimizden aldık. Çünkü biz bedava bir şey vaat etmedik gençlere hiçbir zaman. İşte size 5 GB internet, içinde şu kadar para yüklü kart vesaire vesaire diye bedavaca vaatlerde bulunmadık. Gelin dedik, birlikte başaralım. Şikayet ettiğimiz her ne varsa Türkiye'de bunu birlikte değiştirelim. Küsmeyin, gitmeyin, gidenleri döndürelim, onların dönebilecekleri Türkiye'yi yeniden birlikte oluşturalım. Haksızlıkları birlikte göğüs gerelim dedik. Siz Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanet ettiği Türk gençlerisiniz dedik ve belki onların içindeki o umutsuzluğu, o ölü toprağına atmalarını sağladık ve en çok işittiğimiz şeylerden biri de bu oldu. Bize tekrar ümit oldunuz, tam da ümidimiz tükenmişti. Hani siz de tırnak içinde, siz de bizi yanıltmayın, siz de bizi üzmeyin diye. Bu hem çok büyük bir gurur bizim için hem çok büyük bir sorumluluk ve biz de birlikte hayal ettiğimiz Türkiye'yi yeniden inşa etmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nde kuruluş ayarlarını döndürmek için gençlerle birlikte mücadele ediyoruz. Zafer Partisi onların omuzlarında yükseldi. Büyüklerimizin tecrübesiyle ilerliyoruz ve çok daha güzel yerlere geleceğiz. Buna inanıyoruz. Kesinlikle. Orada da dediğiniz yorum çok önemli bence. Hani 60 yaş üzerindeki insanların gençler için bir şeyleri belirlemesi çok ironik bir durum. Çünkü o masada eğer bir genç yoksa o zaman neyi konuşuyoruz yani ondan dolayı da hani Ümit Hoca'nın yaptığı çok kıymetli bir şey. Yani siyasete
gençleri sokup da direkt gençleri dinleyebilmenizden ötürü bence gençlerden bu kadar oy toplayabildiniz ve destek aldınız. Ve en çok konuşulan, en çok gençler arasında konuşulan partilerden birisi oldu. Hatta belki de bir numaradır. Şimdi mesela Teşvikiye Mahallesi'ndeyiz. Çıktık bir dolaştık. Yani oradaki sevgiyi direkt olarak ben kendim şahit oldum. Bunu nasıl başardınız? Hani gençlere konuşmayı nasıl yaptınız? Planlama yapmadık. İşte hoca şöyle der aslında, genel başkanımız. Hoca olduğu için hepimiz hoca diyoruz. O da tabii bundan son derece gurur duyuyor. Ben öyle diyeyim yine, siz samimiyetinize verin. Şöyle söyler, biz gençlik politikası üretmedik. Aslında ürettik. Bizim politikamız buydu. Biz samimi olacağız. Dürüst olacağız. Bedavacı vaatler vermeyeceğiz. Onlara balık tutmayı öğretmeyeceğiz. Fırsat vereceğiz ya. Bana balık tutmayı öğretme. Bana balık da verme. Bana fırsat ver. Ben öğrenirim de tutarım da. Artık öyle bir devirdeyiz çünkü. Yani kimsenin kimseye akıl hocalığı yapmasına da gerek yok. Bedava bir şey vermesine de gerek yok. Muhakkak büyüklerimizin tecrübesi bizim için çok çok önemli. Ama artık insanlar kendi ayakları üstünde durabiliyorlar ve kendi zihin dünyalarını şekillendirirken kendi geleceklerini kendileri belirleyebiliyorlar. Hem bunu yapacak güce sahipler hem de özgürlüğe sahipler, değillerse de olmaları gerek artık. Yeter ki imkan tanınsın. Dediğim gibi işte sizin de söylediğiniz gibi 60, 70, 80 yaşındaki insanlar gençlerin geleceklerini belirlemesin. Artık bir kenara çekilmeyi bilsinler. Gençlere alan açmayı bilsinler. Yani Allah gecinden versin herkese de ya illa hani şey beklemesinler, ilahi bir mesaj beklemesinler bu konuda. Görev devri konusunda. Bu gelecek gençlerin biraz onlara fırsat vermek lazım. Yine genel başkanımızın yaptığı buydu. Biz hiçbir zaman şunu söyleyelim de oy alırız, bunu söyleyelim de gençlerden oy alırız diye düşünmedik. Benim yardımcılarım 22 yaşında da vardı, 25 yaşında da vardı. Ben 29 yaşındaydım. Gençlik politikalarını belirleyen ekibin yaş ortalaması 25-26 idi. Bunun için de üniversite öğrencisi olan üniversite öğrencilerinin sorunlarını biliyordu. Yemekhanede karnını doyurmanın bedeli nedir? Yol parası ne kadar tutar? İşte ailesinin yanında yaşıyorsa, yurtta kalıyorsa bunun masrafı nedir öğrencinin geçinmesi için? Asgari ücretli birisi bir öğrenci çocuk nasıl okutabilir? Emekli birisi nasıl okutabilir? Ne lazım, ne ihtiyacı var? Hayalleri ne? Bu hayalleri gerçekleştirmesi için bizim neleri düzeltmemiz gerek? Bütün bunları ondan dinledik. Yeni mezun arkadaş hangi hayallerle okula başlamıştı? Şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya? Önünde hangi engeller var? Ve ne yapmamız gerek? Yani siyasette yöneten olmaya talip kişiler olarak bizim hangi sorunları düzeltmemiz gerek birlikte? Onu ondan öğrendik. Ben diyorum ben 9 yıllık avukatım. Cumhuriyet'in ilk 80 yılındaki avukat sayısıyla maalesef son 20 yılda mezun verdiği avukat sayısı aynı. Ya müthiş bir üniversite enflasyonu var. Zaten üniversitelerin kapatılması gerektiğini artık hani söylemeyen kalmadı bu sorunu bizzat yaşayıp da. Ben diyorum ki hani çok kötü bir zamana denk geldik. Yine biz iyiymişiz. Ben 9 yıl oldu kıdemim. Yeni mezunların Allah yardımcısı olsun. Yani şu an bir diplomalı enflasyonu var. Maalesef fırsat eşitsizliği de had safhada olduğu için ülkemizde. Tabii. Hani nereyi bitirdiğine de bakmıyor konu. Kimisi şanslı doğuyor, şanslı mezun oluyor, şanslı alıyor diplomayı ve kurulu bir işin başına geçiyorken kimisi büyük mücadeleler verdikten sonra kendini orada tek başına buluyor ve o mücadele hiçbir zaman bitmiyor yani. Ne hayallerle başlamıştım diyor, ne gerçeklerle yüzleşiyorum. İşte o zaman ülkeden gitsem mi? Yani hiç kimse böyle bir şey düşünmesin. İntihar mı etsem, onu mu yapsam, bunu yapsam. Yani gençlerin geldiği nokta bu. Dediğim gibi biz bütün bu politikaları üretirken bu sorunları bizzat yaşayan, bu ülkenin paydaşı ve gelecekte söz hakkı sahibi olan gençlerden dinledik ne yapacağımızı ve buna yönelik anlattık düşüncelerimizi. Böyle aldık bu desteği, böyle düşünüyorum. Samimiyetle, dürüstlükle ve gerçekten vatana, millete faydalı olma isteği ve arzusuyla aldık. Ben orada özellikle Z kuşağını şu bakımdan seviyorum. Direkt olarak anlayabiliyorlar. Birisi atıyorum uyduruyorsa ya da doğruyu söylüyorsa diye. Orada mesela Zafer Partisi'nin en iyi yaptığı şey sahada olmak oldu. Yani çoğu muhalefet partisi, iktidar da dahil hani sahada yoklarken Zafer Partisi sahada
direkt genel başkanıyla, genel başkan yardımcılarıyla, insanlarla konuştu. Onun da ben büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gençlerle konuştuklarında hemen anlıyorlar hani işte bu doğru bir şey mi söyleniyor yoksa yanlış mı söyleniyor. O sahada olmanız bence büyük bir avantajı oldu. Bir de bence yaptığınız en doğru şey, orada da basından sorumlu olduğunuz için size de bu soruyu yöneltmek istiyorum. Elinizdeki kaynakları ve tırnak içinde kozları çok iyi oynadınız. Yani bizim tek bir işe, tek bir konuya odaklanmamız lazım. O da güvenlik. Çünkü güvenlik olmadığı sürece ekonomiden bahsedemeyiz, sanattan, aşktan bahsedemeyiz diye bir algıyla direkt olarak güvenliğe odaklandınız ve elinizdeki tüm kaynağı bu sorunu anlatmak için kullandınız. Bence çok zekice bir hareketti. Yani retoriği çok doğru seçtiniz. Orada da ne oldu? Bir, oy topladınız. Çünkü mesaj çok kristal berraklığıyla gitti. Zaten insanların 5-10 saniyesi var yani işte TikTok'ta, Instagram'da 5-10 saniye bakıp geçiyorlar. Ve o 5 saniyede o mesajı aldı. İkincisi de Türkiye'nin şu anda bence karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birisini kongreye, masaya oturttunuz. Yani iktidar konuşmak zorunda kaldı, muhalefet konuşmak zorunda kaldı. Bu da ülke için bence çok avantajlı ve güzel bir durum oldu. Bilinçli yaptığınız zaten belli. Yani hepiniz akademisyensiniz, çok ciddi eğitimleriniz var. İnsanları sahadasınız, o da önemli. Ofisten bir yorumda ya da bir strateji belirlemiyorsunuz, sahada da görüyorsunuz o stratejiyi. Ama ben biraz bunu dinlemek isterim. Yani kurulduğundan beri bu stratejiyi nasıl kurdunuz? Tabii bu siyasi bir strateji. Bunu genel başkanımız şöyle açıklar. Bizim birçok projemiz var. Ama yeni kurulmuş bir partiydik. Maddi imkanımız yoktu. Basın medya desteğimiz yoktu. Biz kendimizi anlatmak durumundaydık. Size der bir tane kalem fırlatsam tutar mısınız? Tutarsınız herhalde. 5 tane fırlatsam aynı anda tutamazsınız. Bu da böyle bir şeydi. Biz öncelikli olarak sığınmacı politikamızı anlattık, seçmene ulaştık. Sonra diğerlerini de anlatmaya başladık. Yok değil. Hala başka politikamız yok mu deniyor. Bu biraz sığınmacılar konusunda diğer partilerin çok önüne geçmemizden kaynaklanıyor. Onu aşamadık, onun ötesi pek ulaşmadı. Çünkü bizden başka bu konuyu konuşan yok. Bir tek biz bu konuyu konuştuğumuz için sadece bu konuyu konuşuyormuşuz gibi oluyor ama bizden başka yok. Ama geldiğimiz noktada pratikte özellikle yerel seçimlerden sonra çok sevindirici gelişmeler bunlar. Bizim politikalarımızın ve toplumda uyandırdığımız bilincin ya da daha doğrusu toplumun ortak beklentisi Türk siyasetine taşımamızın sonucunu görüyoruz. Şu an yerel yönetimlerde görmeye başladık. Mesela Arapça tabelalar kaldırılmaya başlandı. Ruhsatsız dükkanlar kapatılmaya başlandı. Kolay olmadı bu aşamaya gelmek. Çarpıtıldı söylediklerimiz. Irkçısınız, faşistsiniz. Yani bunun ırkçılıkla da bir ilgisi yoktu. Bunun faşistlikle de bir ilgisi yoktu aslında. Genel Başkanımız 2011 yılından yani daha iç savaşın çıktığı yıllarda hatta çıkmadan önce benim en büyük korkum Suriye'de bir iç savaş çıkması ve oradan Türkiye'ye yönelecek büyük göç diye anlatmıştı ki siyasal bilimler profesörü genel başkanımız. Kendisi strateji uzmanı, istihbarat uzmanı, 40'ın üstünde kitabı var, binlerce asker, polis yetiştirmiş çok kıymetli bir akademisyen aynı zamanda. Onun anlattıklarına kulak vermek yerine ırkçı demeyi tercih ettiler. Neden? Bunun birçok sebebi var tabii. Kimileri gerçekleri söylemelerine engel olduğu için söyleyemediler. Kimileri bizim doğruyu konuşmamız işlerine gelmediği için konuşmadı. Kimilerinin gündemi daha başka şeylerdi. Halkın gerçek gündemini siyasete taşımak gibi bir gayeleri yoktu. Vesaire vesaire ama Zafer Partisi kuruluncaya kadar diğer partilerin bu konudaki görüşlerini biliyoruz. Hatta biz ilk kurulduğumuzda ve bunu dile getirdiğimizde, parti bazında dile getirdiğimizde işte uluslararası hukuka uygun değil dediler. Bizden önce entegre edilmeleri gerekiyor, Entegrasyon Bakanlığı kurulmalı diyorlardı. Gitmez gönderemezsiniz diyorlardı. Bizden sonra demeye başladılar, biz de göndereceğiz. İşte gönüllü gönderelim vesaire. Tabii bunlar çok yine yerli ve isabetli açıklamalar ve çözümler değil. Bizim Anadolu Kalesi projemiz var.
sığınmacıların geri dönüşü için. Sizin de bahsettiğiniz gibi yine yalnızca sığınmacıları mı konuşuyorsunuz değil mevzu. Bu çok boyutlu bir şey. Gençlerden aldığımız büyük destek de bir yerde buradan geçiyor aslında. Onu da ben yine kendi penceremden anlatacağım size. Bunun ekonomik boyutu var, milli güvenlik boyutu var, demografik boyutu var. Sadece bir tırnak içinde böyle ırkçılıkla açıklanabilecek bir şey değil bu. Yani bütün dünya ırkçı herhalde ona bakarsanız. Avrupa almıyor bu kadar sığınmacı. Yani hatta Yunanistan tekneleri batırıyor yani. Biz gayet hümanistiz. Bir kere Türk milletinin geninde, yapısında, kültüründe yoktur zaten ırkçılık. Kesinlikle. Ama bu artık bir sessiz istila. Bir kere sığınma 13 milyon olmaz. Birçok ülke nüfusundan daha fazla. Türkiye şu an yani çok büyük güvenlik tehdidi altında aynı zamanda. Ekonomik tehdit zaten onunla detaylandırırız birazdan. Binali Yıldırım'ın söylediği gibi yani Avrupa şu an güvenliyse sığınmacıları Türkiye'de tuttuğumuz için güvende dedi. Bu açıklamayı Türkiye'nin başbakanı yaptı zamanında. Ya onlar güvenliğini bize borçlu, biz ne durumdayız o zaman? Hiç güvenli bir ortam yok demek. Bu bir itiraftır. Zaten bunu anlatıyoruz yani IŞİD evlerinin olduğunu, bu sığınmacı adı altında gelenlerin ya da sınırdan kaçak girenlerin istihbarat elemanı olduklarını, türlü ülkelere çalıştıklarını, yani Rusya'da patlama oluyor. Adam İstanbul'da çıkıyor 2 ay önce. Sarıyer'de kilisede saldırı yaptılar. Birçok saldırı hazırlıklarının olduklarını ve engellendiğini de duyuyoruz. Daha bilmediğimiz neler var. Ama şu an Türkiye'nin bu haliyle güvende olmadığını biliyoruz. Çünkü herhangi bir denetim yok. Bakın yani sığınmacı karşıtı da değiliz. Biz bu durumun tehlikeli olduğunu anlatıyoruz. Herhangi bir denetim yok. Siz evinize kapıyı açıp oturur musunuz evinizin içinde? Kim girerse girsin diye. Ya biri kapıyı çalsa kim o diye bir sorarsınız en kötüsünden. Yine kapıyı çalsa bile açmazsınız. Ülkemize de birilerini alırken sokarken bir soralım. Kimdir, neredir bir araştıralım. Bunu izah etmeye çalıştık. Sanki anlaşılması çok zor bir şeymiş gibi. Irkçı dendi bir müddet bize ama haklılığımızı anladılar yavaş yavaş dediğimize geliyor. İşin ekonomik boyutuna baktığımızda bununla ilgili bir çalışma yaptık. O kitapçıda getirdim hatta. Oradan size güzel şeyler, başlıklar paylaşabilirim. Yılda 11 milyar dolar ve şimdiye kadar 164 milyar dolar para harcadık sığınmacılara. Her birimiz 2000 dolar para harcadık cebimizden. Bana 2000 dolar verir misiniz? Hiç vermem herhalde. Vermeyiz zaten. Yani ama sığınmacılara verdiniz. Verdiniz. Kimse bu parayı sizin cebinizden alırken de sormadı aslında. Şöyle yaptı, aldı ve verdiniz, harcandı. Sağlıkta öyle, sağlıkta bedava ilaç yardımı var, sosyal yardım yapıldı, çeyiz yardımı yapıldı, üniversitelere alındı, diplomaları araştırılmadan burslar verildi. Türk milletinin kaynakları sığınmacı ve kaçaklara harcandı. Aynı zamanda her gün evde kaç kişisiniz? Yani bir ben varım, bir de kedim var. Kaç tabak koyuyorsun sofraya? Sofraya tek bir tane koyuyorum, bir de kase koyuyorum. Tamam, yalnız değilsiniz, üzülmeyin. Bir tane daha koyuyorsunuz aslında. Şu an herkes sofrasına fazladan tabak koyuyor. Her akşam sofraya 13 milyon tabak fazla koyuyoruz. Yani 13 milyon misafir ağırlıyoruz çünkü. Sizin de misafiriniz, benim de misafirim. Hepimizin misafiri ama misafirlik çok uzadı değil mi? Böyle misafirlik olmaz yani. 13 sene süren misafirlik olmaz. Bu gıda enflasyonunu artırıyor. Bakın yine 13 milyon insan başını sokacak bir ev lazım değil mi? Sığınacakları bir yer lazım. İstanbul'da 4 milyon civarı sığınmacı ve kaçak var. 4 kişi bir evde kalıyor diyelim. 1 milyon konut yapar bakın. Yine İstanbul'da 5 milyon civarı son hatırladığım rakam konut var. Yani sığınmacı ve kaçakların geri gönderilmesi 4 kişi bir evde yaşıyorsa 1 milyon konutun boşa çıkması demek. Kiralar neden bu kadar arttı? Gıda enflasyonu neden bu kadar arttı? Tamam ekonomik kriz var ama inkar edilemeyecek düzeyde de 13 milyon insanın yükü var bu milletin omuzlarında, sırtında, cebinde. Bu iş çok boyutlu. Sığınmacı ve kaçakların geri gitmesi, ülkelerine geri gönderilmesi bizim milli güvenliğimizin yeniden tesisi için çok önemli bir hamle. Ekonominin düzelmesi için de belki başlangıç ve
Hatta biraz da yol alma demek. Bu kadar insanı geri göndermeden ekonomiyi düzeltmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Yani ne kadar artırırsanız artırın kaynağınızı, ki uygulanan yanlış ekonomi politikalarından sonra bizim zaten kendi kendimize kaldığımızda bile toparlamamız çok zor. Yani tarım bitti, hayvancılık bitti, üretim yok, üretim ekonomisi yok. Biz beton ve rant ekonomisi inşa ettik. AVM rezidans inşa ettik fabrikalar yerine. Çiftçiyi desteklemek yerine beşçi çeteyi destekledik. Geçiş garantisi verdik, uçuş garantisi verdik. Çiftçi toprağına ekmeği bıraktı. Biz hayvan ithal etmeye, saman ithal etmeye başladık. Üretmeyen, sadece tüketen bir ülke olduk. Hem üretmiyorsun hem de habire misafir topluyorsun. Yani bu gemi batar, batar. Ve biz de aynı gemideyiz. Bize katılmayan, bizi ırkçı gören, bize karşı duranla da aynı gemideyiz ve hep beraber batacağız. Ama bu olmayacak tabii, buna müsaade etmeyeceğiz yani. Onlara rağmen onlar için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Özellikle gençler olarak vatanımızı bu sessiz işgalden, örtülü işgalden kurtaracağız. Çünkü bu Cumhuriyet'in emanetçileri biziz. Ya bu konuda bir yorum yapmak isterim. Irkçılık çok büyük bir itham. Yani şimdi özellikle geçmişinde Osmanlı İmparatorluğunun olduğu, bir sürü işte imparatorluğun olduğu bir toprak için bence çok büyük bir itham. Çünkü mesela etrafa çıksak bir baksak, yani mesela ben anne tarafından yürüyüm. Atıyorum dışarı Teşvikiye Mahallesi'nde çıkalım. Hatta çok da uzağa gitmeyelim ya. Bizim hani spor salonumuza inelim. Orayı yöneten arkadaşımız Balkan göçmeni. Yani dışarı çıkalım, bir sürü işte Kürt arkadaşımızı görürüz. İşte başka birisiyle konuşalım, işte başka bir etnisitedendir. Yani atıyorum Türk Musevileri var, Türk Ermenileri var. Yani bu ülke ve bu topraklar zaten her zaman hoşgörülü olmuş. Çok kültürel olmuş. Hatta belki ironik bir şey söyleyeceğim ama Rumi, yani Mevlana da Afganistan'dan göç etmiş birisi. Yani ben fikirlerimi Afganistan'da yayamıyorum. Burada beni ciddi anlamda yaftalıyorlar. Ben daha ılıman bir yere geçeyim diye Konya'yı bulmuş birisidir. Şimdi ondan dolayı bu kadar hoşgörülü topraklardan çıkan insanların çok kötü niyetli ya da yanlış yönlendirilmediği sürece ben hep hoşgörülü olduğunu düşünüyorum. Amerika'da çok uzun zamanlar yaşamış birisi olarak da, orada asıl ırkçılığın ne olduğunu görmüş birisi olarak da, kendime karşı değil başka insanlara karşı, yoksa işte benim beyaz tenimden, sosyoekonomik durumumdan dolayı çok da üst tutulduğum bir ülkedir Amerika. Ama şey öyle değil, hani başka ırklara yaptıkları davranışları da görünce hani Türkiye'nin ben kanında olmadığını düşünüyorum açıkçası. Tabii ki de problemlerimiz var ama o problemleri oturup çözebileceğimiz bir ülkedeyiz. Yani ben tek bir çayla kimlerle tanıştığımı biliyorum ya. Yani apayrı profillerde insanlar. Belki normalde olsa mesela şey yapar, hani hiç konuşmayacağını düşünür. Mesela örnek vereyim, askere gittiğimde 500 kişilik bölükte tek yurt dışında okumuş insan, işte İngilizcesi ana dili gibi olan insan bendim. Ama mesela insanlar gelip hep Kerem abi ne diyecek acaba, işte ekonomiyle ilgili, ne bileyim atıyorum İsrail-Filistin ile ilgili ne diyecek, ki bazen aykırı yorumlarda da bulunuyordum hani onların duyduklarında diye hep böyle oturup konuşmak isterlerdi. Yani ben bu topraklarda bir çayın açamayacağı muhabbet olmadığını düşünüyorum. Evet. Ondan dolayı da ben o çok ağır bir itham olarak görüyorum. Ya Zafer Partisi'ni daha çok tanıdıkça, dinledikçe, anladıkça bence ağır bir itham var orada. O da işte hep dediğimiz gibi, işte Ümit Hoca'nın dediği gibi, o tek kalemi atarken 5 saniyede kim ne düşünüyorsa onu alıyor ya, eğer kendi içinde varsa o ırkçılık ya da ayrımcılık, onu size yansıtıyorlar maalesef. Hani aslında o kendisinde olan bir şey. Yani o konuda daha fazla konuşmanızı ve daha fazla anlatmanızı isterim. Çünkü bence yanlış algılanan bir konu o. Hani ırkçı damgası. Onun dışında tabii sizinle de konuşurken hep şakasına şey diyorduk işte, şimdi siyasetten çok konuştuk. Orada da hani bana şey demiştiniz ya Kerem Bey, işte siyaset bizi kanser edecek, yani şey, böyle çok gerginliğin olduğu bir ortam, evet, bir alan ya. O gerginlikten nasıl çıkıyorsunuz? Yani nasıl, böyle bir kaçış noktalarınız var mı? Şimdi diyorum ki o kadar alıştık ki bu kaosal strese, koşturmacaya ve zihin hiç durmuyor.
artık böyle evrim geçiriyorum galiba. Düşünürken uyumayı öğrendim. Yani düşünmeye devam ediyorum ama uyuyorum bir yandan. O zihin hiç durmuyor. Sonra uyanıyorum. En son nerede kaldığımı, hangi düşüncede kaldığımı hatırlıyorum ve uyanıkken devam ediyorum kaldığım yerde. Zaten Allah muhafaza hayatımızda huzur olur, depresyona gireriz. Yani o sakinlik şu an bize yaramaz. Alıştık. Yani bir kaynaktan öğrendiğime göre çok güzel gitar çalıyormuşsunuz. Siyaset sağ olsun. Şimdi evet, güzel, mutlu gitar çalıp şarkı söylüyordum. Seviyorum şarkı söylemeyi ama maalesef Türk siyasetinde kadınsanız ve gençseniz çok haksızlığa uğrayabiliyorsunuz. Yani insanlar size acımasız davranmak için hazırda bekliyor. Şarkı mı söylüyorsun? Sen git şarkıcı ol ya. Ne işin var siyasette? Lafını duyabiliyorsunuz. Yani sanki siyasetle ilgilenenler insan değilmiş, robotmuş gibi. İşte şarkı söyleyemezmiş, ne bileyim film izlemeyi sevmezmiş, yemek yemeyi sevmezmiş gibi ya da duyguları ya da hobileri yokmuş gibi. Maalesef böyle şeyler duyabiliyorsunuz. Sonra ne oluyor? Ya çalmayayım en iyisi, söylemeyeyim en iyisi diye evet, böyle stresinizi, sıkıntınızı atamadığınız bir kişiye bürünebiliyorsunuz. Ben buraları kesebiliriz. Sigarayı 3 pakete çıkar. Yani günde bir paket sigara içiyordum. Siyasete başladığımda dedim ki seçimler bitsin bırakacağım. Ama stres seviyem artıyor gittikçe. Genel seçimlerden bahsediyorum geçen seneki. Seçimlere kadar 2 paketi çıkardım. Bırakacağım derken seçimlerden sonra devam. Kanser, gerçek anlamda kanser olacağım. Ama Allah korusun. Evet. Gitarı bırakmayın ya. Gitar hani bence Yok, kendi kendime artık yakışıyor. fırsat bulursam çalıp söylüyorum. Pek paylaşmıyorum. Olsun, yine de bence yani bu topraklarda herkesin fikrini güzel bir şekilde beyan etmesi lazım. Yani bize de o yakışır. Kötü insanların türküleri yoktur. Kesinlikle. Yani sanattan ne kadar kopunca insan o kadar bence gaddarlaşıyor. Yani o bence önemli bir denge. Yani sanatı hep içeride bulundurmak lazım. İnsan hayatında olunca aslında hem kendisi rahat ediyor, daha iyi işlerini yapıyor, hem de o içinde yaşadığı kaosu, çünkü her insanın içinde bir kaos var. Hani dışarıdaki hatta kaostan daha fena bir kaos bence o. Onu yansıtmıyor karşısındakine. Çok daha güzel, çok daha iyi bir hayat oluyor herkes için yani. Bu kendi eşine de düzgün bir şekilde yansıtır. Kendi oğluna, kızına da atıyorum iş yaptığı insanları da yansıtır. Ondan hani sanatı bırakmamak lazım yani. Tamam. Söz aldık. Tamam. Eğer rap albümü çıkarırsanız bana söyleyin arkasında bulunurum. Rap'le mi ilgileniyorsunuz? Ben rap'i çok severim yani. Söz mü yazıyorsunuz? Dinleyerek destek verebilirim diye Tamam, düşünüyorum. teşekkür ederim. Birinci dinleyici oldum. Orada 15-16 yaşında yazardım falan böyle işte İngilizce, Türkçe. Ama sonrasında tabii dinleyici olarak hani hoşuma giden bir şey. Orada insanın tabii sözel olarak meziyetlerini arttırıyor bence. Evet. İşte rap'tir, hip hop'tır. Evet. Türkiye'de de son zamanlarda tabii çok arttı. Yani işte Sagopa Kajmer Ceza'dan tamam sonra. Tamam hocam, ben Sagopa'da kaldım. Lisede Sagopa'cıydım. Sago'nun şarkılarını bilirim ezbere. Sagopa iyiydi ya. Yani böyle mesela lisede şey yapardık yani, böyle hafif depresif evet. Günlerde Sagopa Kajmer'i dinlerdim yani. Of, evet. Bir pesimistin gözyaşları. Gideyim de böyle dinleyelim. Ateşten Gömlek, hadi bakalım. Ateşten Gömlek güzel şarkıydı. Evet, ya. geçen koleranın fotoğrafını gördüm. Twitter'da paylaşmış. Bu arada Kolera benim rap şarkıma yorum yapmıştı. Rap şarkı mı var? Ya şöyle. Kapat. Şöyle. Ortaya çıktı. Nerede dinliyoruz? Bunu kaydedemeyiz. Yani şöyle bir açıklama getirmek isterim. Böyle hani bazı rap forumları vardı biz lisedeyken, halen vardır eminim. Orada böyle distlere girerdik böyle işte, ben ona diss atardım, o bana diss atardı falan. Ben de işte Pinokyo ile ilgili bir rap şarkısı yazmıştım böyle işte insanın yalan söylemesiyle ilgili falan. Onu da Kolera'ya atmıştım. Demiştim hani bunu okur musun, hani bana yorumlarını söyler misin Kolera diye. O da böyle bir yorum yazmıştı. Millet de forumda şey diyordu. Ve işte biz bunların yorum yaptığını bilmiyorduk. İşte ya. Kolera yorum yaptı, biz de yorum istiyoruz falan diye. Sonra öyle galiba bir sürü insan mesajı atmıştır. Sonra tabii onu hiç dillendirmedim. Yani yazması ayrı bir şey, söylemesi ayrı bir şey ya. Söyleme konusuna girmedim.
Yani çenebaz bir iş insanı oldum. Ya ben de öyle çıktı yani şeyde derler. rap Bir tutma. yerden o patlayacak, o şeyi verecek kendisini diyorsunuz, filizlendirecek. Rapten olmadı, iş hayatında konuşkan oldum diyorsun. Evet biraz konuşkan oldum. Bazen fazla. O da dolayı bir yerde Program çıktı. yapıyoruz işte bu vesileyle. İyi olmuş. Tabii. Bir de sanat tarafını hiç kaybetmedim. Yani mesela Anadolu'da da hep bir sanatı ekledik, modayı ekledik. İşte Ron Spor Salonu kafede de aynısını yaptık. Zaten artı eksi öyle bir program. Yani ondan dolayı onu hiç kaybetmedim. Siz de kaybetmeyin ya. Çok yani eminim ki gelecek kitle, bir sürü gençle çalışıyorum. Hani gitar çalan, şarkı söyleyen, siyasetçiler isteyen bir kitle yani. Ya evet, galiba biraz toplumsal gerginliğimiz çok fazla. Hep olumsuz şeyler yaşıyoruz, olumsuz şeylerden bahsetmek zorunda kalıyoruz. Bunları aştığımızda doya doya şarkılar söyleyeceğimiz, dans edeceğimiz günler de gelecek eminim. Şu an o şey geliyor insanlara, çiçek böcek falan. Hani ya bir dur, şu sıkıntı var, şunu bir halledelim, şunu bir çözelim diye. Ama dediğiniz gibi insanı hayatta tutan, yaşatan, ruhu yaşatan şeyler aslında bunlar. Yani bunların bir sıralaması yok. Bir öncelik sonralık ilişkisi olmamalı aslında. Bir arada olabilir. Ama işte siyaset şu an henüz tam buna hazır değil sanırım Türk toplumunda. Evet. Ama o günlerde gelecek. Yani bunlardan keyif aldığımız, birlikte yaptığımız, böyle gösterdiğimiz, çekinmediğimiz bunları göstermekten o günlerde gelecek diye düşünüyorum. İnşallah. Spor var mı hayatınızda? Sporu genel başkanımız sayesinde müthiş bir tempoyla koşturarak yapıyoruz. Saha gezilerimiz çok yoğun. Bence Türkiye'de en çalışkan genel başkan olabilir genel başkanımız. Biz yetişemiyoruz hızına. Bunu samimi söylüyorum. Biz yoruluyoruz, o yorulmak bilmiyor. Hoca olmak kolay değil herhalde. Spor pek yapmıyorum, fırsatım da olmuyor. Bu da bahane de olabilir, bilmiyorum. Zamanım olmuyor. Bir yandan siyaset, bir yandan avukatlık mesleğimi yapıyorum. Yoğun oluyor. Stres sporu yapıyorum. O beni formda tutuyor. İşte iştahımı kapatıyor, kilo almıyorum vesaire ama İstiklal Yolu yürüyüşü yaptık. Spordan sayılırsa. İnebolu'dan Ankara'ya 280 kilometre yürüdük. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına. Ve baştan sona yürüyüş yapan 5 kişiden biriyim ve tek kadının. Buna da gurur duyuyorum. Spordan fazlası bu arada. 280 kilometre iyiymiş. Evet, yürüdük. Tabii kilo aldım yürüyüşten sonra. Yani yürüyüşte belki zayıflarım diyordum ama kilo aldım. Bu da benim için kötü bir sürpriz oldu. Ama sadece yani seyircilerimize anlatabilmek için şu örneği vermem lazım. Biz artı eksi için Likya yolunu yürümüştük. Likya yolu 550 kilometreydi. İşte Fethiye'den Antalya Kaş'a kadar süren bir yol. Ve bunu yürürken de 250 kilometre bitirmek zorunda kalmıştık. Çünkü artık hani ekip bana veryansın yapıyordu, feryat ediyordu. Burada Sevda Gül Hanımlar o kadar yürümüşler ve hani 5 kişi birlikte bitirmişler. Bu büyük başarı. Yani yok, kolay değil. Çok daha kalabalıktık ama gelenler mesela bir gün, 2 gün kalıp sürekli değişiyordu. Sirkülasyon vardı. Sadece en başından en sonuna yürüyüşü sürdüren 5 kişiydik. Yoksa binlerce kişi yürüdük. Çevre illerden partilerimiz geldi. Yürüyüşe destek verenler geldi. Sağ olsunlar hep birlikte bu yürüyüşü tamamladık. Anıtkabir'de sonlandırdık. İşte 280 kilometrenin hepsini yürümeniz çok büyük bir şey. Yani şöyle düşünün, yanlış bilmiyorsam, bu bilgi yanlış olabilir. Maraton koşuları 50-60 kilometre diye biliyorum. Yani ondan dolayı da hani oradaki başarınızı söylemek istedim. İrade meselesi. Ya içinizde bir sporcu var aslında. Ben yani diğer 4 kişi yürüyebiliyorsa ben de yürüyebilirim. Yürüdük. Orada da belki vücudunuz şöyle tepki vermiş olabilir. Hani ben sadece burada bir bilinçlenmiş bir şey yapmaya, nasıl derler ona, İngilizcesinden Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Ümit Hoca'nın da geçen anlattığı bir terimdi o. Hani bilinçlenmiş bir öngörüde bulunmaya çalışıyorum. Belki hani vücut hareketsiz kaldığından ötürü sonra bir anda bu kadar fazla hareketi görünce tepki vermiş olabilir. Hani dinlendikten sonra eminim bir tık daha define olmuştur vücut diye tahmin ediyorum. Yok, ben sporu bırakmadım. Yok, spor olan inancımı orada kaybettim. İnandıramadık ya. Kilo aldım dedim ya. 280 kilometre yürüyebilsem kilo alır mı? Dedim en iyisi açlık. Yemeyeceksin bu kadar basit.
O ödemdir ya. Kilo Tamam değil. öyle diyelim. Tamam, önemlidir öyle. Kişisel bir soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi Isparta'da doğup büyümek, İstanbul'a gelmek, burada eğitimi almak, sonra avukat olmak, sonra siyasete girmek. Şimdi Sevda Gül'ün kişisel serüveni nasıl oldu? Yani orada ailesiyle yaşadığı, kendisiyle yaşadığı kimlikler, onları nasıl yönetebildiniz? Aslında böyle geriye baktığımda, filmi geriye sardığımda galiba diyorum yani kader ağlarını örmüş. Ee, Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir zaten. Ama hani bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde bugünlere bir altyapı oluşturmuş, bir zemin hazırlamışım. Çünkü neden böyle düşünüyorum? Şimdi bizim doğduğumuz coğrafyada hani Isparta'da bir cumhurbaşkanı çıkardık. Anadolu'da zaten hani siyaset çok konuşulur, sevilir siyaset konuşmak. Bir de Isparta özelinde de dediğim gibi Cumhurbaşkanı çıkardığımız için çok fazla gündemdeydi belki. Siyaset konuşuluyordu. Ben de çocukken hep aşinaydım. Babam da çok sever özellikle. Hatta ya misafir falan dinlemez. Direkt siyasete girer. Özellikle karşı görüşlüyse yani AKP'liyse misafirler uğraşmayı çok sever. Bayramda, seyranda gelini böyle kızdırmadan yollamaz babam. Deriz ya babam misafir hani girme şu konulara yani tatsız oluyor falan anlaşamıyor insanlar. Yok çok keyif alır. Neyse ben de öyle dinleyerek aşinalıkla zaten büyüdüm. İlkokulda edebiyat öğretmenim, ortaokulda ilk öğretimde ortaokulda. Milliyetçiydi. Bizi de o mayaladı diye düşünüyorum. İyi ki karşılaşmışım, iyi ki hocam olmuş. Hala görüşürüm kendisiyle. Bugün gördük, Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapçayı bilmediğini, tercüman istediğini, Türkçe'ye tercüme eder misiniz diyor. Bu adam Arapça okuyor, yazıyor ama okuyup yazmak Arapça bilmek değildir. Biz de okuyoruz, İstiklal Marşı'nı okuyoruz, Gençliğe Hitabe'yi okuyoruz ama ne demek biliyor muyuz? Hocamız ilk derste bize bunu anlatmıştı. İstiklal Marşı'nı ne anlatıyor çocuklar? Türkçeleştirdi, hikayesini anlattı, neyin üstüne neyin söylendiğini, tarihini vesaire. Hani bir tarihçi değil de edebiyatçıydı. Ama çok doğru bir yerden girdi. Gençliğe hitabeyi keza öyle. Mesela kim milyoner olmak ister de 1 milyonluk soruydu. İstiklal Marşı'nda hangisi daha fazla geçer diye. Ben cepte biliyordum yani. Sağ olsun hocamız zamanında bize öğretmişti. Orada bilinçli ve hani vatan sevgisinin ne demek olduğunu, millet kavramının ne demek olduğunu, tarihimizi, bu topraklar için ödediğimiz bedelleri öğrenmiş, farkındalığı olan bir çocuk olarak büyüdüm. Yine dediğim gibi doğduğumuz coğrafya milliyetçi. Lisede yatılı okudum. Böyle yurtta erkekler işte kendi arasında reis diye geziyor. Biz Asena diye geziyoruz. Ben de Asena'ydım öyle söyleyeyim. Sonra üniversite zamanı geldik İstanbul Hukuk. Şimdi şunu diyeceğim. Zaten mesela ben Fen Lisesi'nde okudum. Aslında sayısalcısın. Bizde alan seçme yok. Hepimiz sayısal çıkışlıyız. Hukuk benim için alan dışı bir tercihti. Ve o zaman katsayı farkı vardı. Puanın kesiliyordu. Ve 14 puanım kesilmişti üniversite yerleşirken. Yani yine de tutturduk. Oldu. Neden sayısalcı biri olarak hukuk istedim? Ben diyordum yani meclise baktığımızda hani çoğunluğu bunların hukukçu meclisteki milletvekillerinin. İşte bir tane müfettiş gelmişti okula. Sordu böyle ne olmak istiyorsunuz diye derste. Herkes tabii doktor, mühendis hepsi çok kutsal meslekler. Ülkemizin hepsine ihtiyacı var. Özellikle giden doktorlarımızın geri dönmesine de çok ihtiyacımız var. Yazılımcılarımızın, mühendislerimizin keza. Ama işte bize şöyle bir şey demişti. Hani Fen Lisesi'ne girerken derece yaparak giriyorsunuz. Sizler maaşlı çalışanlar olurken ülkeyi yönetenler eşit ağırlıkçılar oluyor genelde. Kaymakamdır, validir, vekildir, odur budur. İşte hastanenin işletmecisidir, müdürüdür şeklinde. Sizin de buralarda olmanız gerek demişti. Zaten varmış benim de içimde yönetici olmak. Burçlara inanır mısınız bilmiyorum. Oğlak burcum derler liderlik özelliği vardır diye. Çok çalışkandır Oğlak Kısmen Burcu. inanırım. Kariyerist, lider, çalışkan vesaire. Dedim ben hukuk okuyacağım. Yani hem önü çok açık, benim kendi karakterime uygun şekilde açık. Hem de siyasete gayet elverişli bir meslek. Hak hukuk kavramları çok kıymet verdiğim kavramlar o zamandan beri. Neyse geldik İstanbul Hukuk'a. Şimdi İstanbul Hukuk'ta da
Deniz Gezmişlerin, Turan Emeksizlerin Okulu, yani bilirsiniz. Alfabenin tüm harflerinden örgüt var, öğrenci kulübü var, düşünce temsili var, kavgalar, taşlar, sopalar, soda şişeleri. Benim de okula sopa sokmaya çalışmışlığım var. Orada da... Bugün buraya sokmadınız değil mi? Yok, bugün temizim. Orada da bu kültürleri, bu görüşleri tanıma fırsatım oldu. 2011 yılında girdim İstanbul'a. O dönem Türkiye'de FETÖ eliyle Ergenekon balyoz operasyonları yürütülüyordu. Ve vatansever subaylar, Türkiye'nin aydınları Silivri zindanlarında yargılanırken bütün Türkiye bir tiyatro izliyorduk aslında. Ben hukuk öğrencisiyken, hukuk fakültesine başladığım sene Silivri'ye gittim ve bu duruşmaları izledim. Bu tiyatrolara tanık oldum. Bu benim için bir şanstır aslında. Tarihe de tanıklık etmiş bulundum. Ve direndim, direniş gösterdim. Orada nöbet tuttum. Çadır kurduk, nöbet tuttuk. Birbirimize devrettik. Duruşma günleri, oralarda protestolar gerçekleştirdik. Barikatları yıktık. Neyin ne olduğunun farkındaydık yani. Sonradan pardon demedik, kandırıldık demedik. Bizi hiçbir zaman kandıramadılar aslında. Hep olduğumuz yerdeydik. Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler olarak o dönem AKP FETÖ'yle gerçekleştirilen bu operasyonlara karşı direnen aktif bir gençlik örgütüydük ve bizi birleştiren şey Atatürkçülüktü, Türk milliyetçiliğiydi, cumhuriyetçilikti, emperyalizm karşıtıydı, PKK terör örgütünün karşısında durmaktı. KCK davaları da görülüyordu o zamanlar. Neyse yaz oldu, eve gittik. Abim diyor, baba kızın komünist olmuş. O zaman da öyle bir şeye maruz kaldık diyeyim, yani etiketlenmeye maruz kaldık. Ama diyorum ya, hep aslında bizim içimizdeki vatan sevgisi, vatanseverlik, bilinç, farkındalık hep aynıydı. Ve kırmızı çizgilerimiz hep aynıydı. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini korumak üzere Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyen Türk genciydik ve hala öyleyiz. Şimdi de bu çizgide kurduğumuz bir partimiz var. Zafer Partisi. İdeolojimiz Atatürk çizgisine, Türk milliyetçiliğe, hassas noktalarımız da tam olarak bunlar. Bunu hep şöyle izah ettik. Atatürk'le derdi olanın canı cehenneme, oyunu istemiyoruz. Çok net. Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle, İstiklal Harbi'yle derdi olanların canı cehenneme, bunların da oyunu istemiyoruz. Biz sizinle ancak mücadele ederiz dedik ve mücadelemizi de sürdürüyoruz. Söylediklerinizden birkaç tane çok güzel yer var, ondan bahsetmek isterim. Ama gerçekten kader ağlarını örmüş. Çünkü siz 2011'de o barikatları yıkarken Ergenekon bir kumpastır, bir tiyatrodur diyen birisi vardı ilk günden. O da Ümit Hoca. Evet. Ondan dolayı da hani orada aslında yollarınız bir yerde kesişecekmiş gerçekten. Evet. İkinci dediğinizde... Birileri, ben özür dilerim, ben Ergenekon'un savcısıyım derken Ümit Hoca bunun bir tiyatro olduğunu söylüyordu. Tabii şu an herkes söylüyor ama 2011 yılında o zaman söylüyor çok az insan. Tabii ki de o kadar insanı hapiste çürüttüler. Yani ondan dolayı da o çok değerli. İkinci söylediğinizde İstiklal Marşı ile ilgili. Ben de Koç Lisesi'ndeyken edebiyat hocamız bizi ilk İstiklal Marşı'nı okutup özellikle Mehmet Akif Ersoy ile ilgili birkaç ders yapmıştık. Orada mesela ilgimi çeken ve hani Atatürk'e işte inançsız ya da atıyorum Müslümanlara karşı bir savaş başlattı diyenlere şu cevabı vermeyi her zaman severim. İstiklal Marşı'na baktığınızda mesela hakkı kelimesi direkt olarak Allah'tan bahseder. Yani zaten Allah'a karşı olan bir insan Mehmet Akif Ersoy gibi daha sağ tandanslı birisini Cumhuriyet'in marşını yazsın diye tutmaz. Yani mesela bunu İstiklal Marşı'nı okurken anlamayanların bence çok büyük bir eksikliğidir. Yani İstiklal Marşı'nı anlayınca aslında ne kadar sağlam bir temelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu anlaşılır. Onu söylemek isterim. Üçüncüsünde de merak ettiğim bir şey, babanızın reaksiyonu ne oldu? Kızım hani komünist oldu dediğinde abiniz. Yok tabii. Ya sağcılara göre komünistik, solculara göre faşistik. O da öyle enteresan bir şeydi yani Türkiye Gençlik Birliği'ndeyken. Dedim ya,
fikri tartışmaya girdiğimizde derinlemesine ve detaylıca aslında çok farklı dilleri konuşmadığımızı o da farkındaydı. Karşısında olduğumuz şeyler aynı, savunduğumuz şeyler aynı. Yani şu anda da zaten geldiğimiz nokta bu işin sağı solu yok. Vatanseverler ve vatan satanlar var. Biz vatanseverler cephesindeydik. O yüzden hiçbir sorun çıkmadı aramızda. Bugün siyasette de başarılı olmuş Sevda Gül Hanım'ın babası Sevda Gül için ne düşünüyor? Yani halen akıl vermeye devam ediyor mu? Yoksa işte bu benim kızım, bunu ben yaptım Tabii diye mi var düşünüyor? nasıl evlat yetiştirmişim. Gurur duyuyorum sağ olun. Hiç mesela konuşmalarınızda gerginlikler oluyor mu? Çünkü Yok. bildiğim kadarıyla farklı bir partiye oy veriyor değil mi? Hani herkesin oyu kendidir ama. Evet, sandıkta işler değişebiliyor ya. Hani buna sadece babam özelinde değil, pek çok seçmen nezdinde tanık olduğumuz için onları da anlamak ve kazanmak gerek diye bakıyorum. Babam dahi olsa. Bizi desteklese bile oy veremeyen, belli sebeplerle kendince belki de haklı gerekçelerle oy veremeyen pek çok insan var. Biz onları da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Peki bayramda sizi kilitliyor mu? Babam babanız? tabii ki bize oy veriyor ayrıca. Şimdi o nereden çıktı? Başka partiye oy verdi. Kim söyledi bunu ya? Kim söyledi? Bizde demokrasi yok. Biraz önce hani sığınmacılar ve güvenlik konularına değinirken yüzünüz ciddileşti. Ya bu ciddi bir konu. Size bir başka açıdan daha sormak isterim. Siz bir avukatsınız. Bunun hukuki sorunları nelerdir? Aslında sığınmacı meselesinin çok boyutlu olduğunu, bunun aynı zamanda ekonomik tehdit yarattığını, demografik tehdit yarattığını, güvenlik tehdidi yarattığını söylerken güvenlik konusu sadece ulusal güvenlikten ibaret değil. Bireysel anlamda da bireylerin kamusal hayattaki, toplumsal hayattaki güvenliğinden de bahsediyor. Şimdi ben maalesef mağdur olmuş pek çok vatandaşımızın avukatlığını yaptım. Yani anmak istemediğim olaylar var, düşündükçe üzüldüğüm olaylar var. Siz de birçoğunu medyadan takip etmişsinizdir zaten. Gebze'de Ayşegül'ü kaybettik maalesef. Sınırlarımızdan kaçak olarak girmiş bir Afgan'ın cinsel saldırısına uğramıştı. Partili avukatlarımızla beraber Ayşegül'ün avukatlığını üstlendik. Davasını takip ettik. Ben kendim Esenyurt'ta Umida'nın avukatlığını üstlendim. Umida'da bir asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunuldu Umida'ya. Teşebbüs aşamasında kaldı, direnmesi üzerine. Ama işin fecaat olan boyutu bu şahıs daha önce de benzer bir suçu işlemiş ve serbest bırakılmış ve hala topraklarımızda gezmeye devam ederken ikinci kez bu suça teşebbüste bulunuyor. Bu akıl alır bir şey değil. Yani nasıl bir güvenlik zafiyeti, nasıl buna fırsat veriliyor, nasıl vatandaşların güvenliği bu kadar göz ardı ediliyor? Bunu artık eleştirmek, kızmak, karşısında durmak yetmez yani. Bunu anlatamazsınız. Ben bir kadınım. Ben bir kadın olarak o korkuyu iliklerimde hissedebiliyorum. Bakın ben artık kendi sitemde asansöre binerken etrafıma bakıyorum. Başka binmek için bekleyen var mı? Bu bir erkek mi? Genç mi? Yaşlı mı? Çocuk mu? Kadın mı? Bakıyorum. Kendimi güvende hissetmezsem bilmiyorum. Sadece Umida'nın yaşadığı bir şey değil çünkü. Bu bizim bütün kadınların yaşadığı korku olarak topluma geri dönüyor. Ve Türk kadını kendi ülkesinin sokaklarında, kendi evinde korkmayı hak etmiyor. Özgürce yürümeyi hak ediyor. Güven içinde oturmayı hak ediyor. 2011 yılında İstanbul'a geldim. Üniversiteyi kazandığım zaman Çapa'da İstanbul Hukuk'ta okudum ben. Okul Beyazıt'ta. Bizim genelde arkadaşlarımız Çapa, Fındıkzade oralarda otururduk. Kendim öğrenci evinde oturdum 5 sene kadar. Yalnız yaşadım. Kapımı kilitlemezdim yani kapatırdım. Çelik kapı zaten. Bilmiyorum ben karakter olarak da rahat biriyim belki. Hani öyle alttan üstten kilitleyeyim öyle oturayım şeyim yoktu benim. Şu an kapıyı 50 kere kilitliyorum da o ayrı. Ama ben bir yemek siparişi verdiğimde getiren kuryenin Türk olmadığını biliyorum. Farkındayım. Dil de bilmiyor, konuşamıyor. Fenotip olarak da fark ediyorum. Ve maalesef avukatlık yaptığım dosyalardan biliyorum ki adresleri yok. Sıcağı sıcağına yakalanmadığı sürece yakalanmaları çok zor. Keza Umida'nın dosyasında sana adresin neresi dediklerinde Esenyurt Meydanı dedi. Beyoğlu'nda Zehra
ablasının nişan kutlamasında mekanda eğlenirken sebepsiz yere bir kaçak tarafından dövüldü. O kaçağı bulamadılar. Zehra'ya da destek olmak istedik, yanına gittik. Kısmi yüz felci geçiriyordu. Yani 24 yaşında bir genç kız. Kendi ülkesinde eğlenmeye çıktığı bir gece kulübünde sebepsiz yere dövüldü. Bir şeyi herhalde gözüne battı, bir şey oldu. İşte tuvalete giderken arkamdan birisi dedi, vurdu dedi. Sonrasını çok hatırlamıyorum dedi. Ablası, arkadaşları onu bulduğunda bir kurtarmak için gelenler, hani adam kafasını, ayağıyla kafasını ezmeye çalışıyor. O ve o da bulunamadı. Şimdi benim evime yemek getiren kurye, Allah muhafaza, yani bir suç işlemeye kalksa o an bulunamayacak bir kere, onu biliyorum. Yani çok açık söyleyeyim, bir elimle kapıyı açıyorum, sol elime bir bıçak alıyorum. Şöyle kapıyı açıyorum, kapı aralığından siparişimi alıp hemen kapatıyorum. Şu elimde bıçakla bekliyorum. Ne olur ne olmaz diye. Yine bunu birçok kadın anlatabilir. Sorsanız birçoğunun anlatacağı çok daha fazla şeyi vardır. Yani artık hani sokaklarımızdan olduk, oralara girmiyorum bile. Yani üniversite öğrencisiyken İstiklal'de, Taksim'de eğlenmeye giderdik biz. Belki geç saat olurdu, dönerdik yurda, eve. Şu an gündüz vakti oralarda gezmeye korkuyoruz. Hani bırakın sokaklarımızdan olduk, evimizin içinde dahi artık güvende hissetmiyoruz. Dediğim gibi başınıza bir şey gelebilir. Onun kim olduğu bulunamayabilir. Adresi bilinmiyor çünkü. Ve birçok dosyada, soruşturma aşamasındaki dosyalarda savcılar artık bu kişiler ülkeye kaçak yollardan giriyor, sabit ikamet sahibi değiller. Büyük oranda da transit, başka ülkelere geçiş yapıyorlar. Bulunmaları mümkün olmadığından, kovuşturmaya yer olmadığına diye takipsizlik veriyor. Bu bir takipsizlik sebebi değil aslında hukuken. Ama gerçek, yani realist baktığımızda olaya bunu bulmamız mümkün değil deyip dosyayı kapatıyorlar. Yani işin hukuki boyutu, güvenlik boyutu, Türk kadının kendi ülkesindeki özgürlüğü, Türk gencinin paylaştığı milli kaynaklardan kendisine düşen payın azlığı ve geleceğinin sallantıda olması, ipotek altına alınması ve bunu geri almak istemesi, bunların hepsinin başlangıcı ekonominin düzenlenmesi, demografik tehdidin ortadan kalkması, bunların hepsinin başlangıcı sığınmacı ve kaçakların ülkelerine dönmeleri. Kesinlikle. Evet. Sistematik olarak aslında göç alması lazım ülkenin ki bu dediğiniz çok güzel bir örnek. Yani sistematik olarak ihtiyaca göre göç alınca her şey kayıt altında olduğu için böyle bir suç işlemede hemen yargılanabiliyor. Evet. Ama sistematik bir şekilde alınmadığında, böyle hadi girin içeriye olduğunda bir sürü problem Ya tabii yaşayabiliyor. şimdi Almanya'daki Türkler, ya Almanya Türkleri alırken tırnaklarına kadar inceledi Tabii şimdi ki. ve talep Tabii. üzerine aldı ve iş gücü olarak aldı. Tabii ki, Yani böyle, tabii böyle bir mantık yok zaten. Bir yerden başladı çalıştım. Evet. Aslında biraz da kafalarına yazıyla ülkeyi alıştırdı. Evet. Gibi yani birinci sınıf vatandaş bu hakları vermedikleri için Tabii biz kendi vatandaşımıza üvey evlat muamelesi yapıyoruz. Hastanede ikinci sırada. adam 100 Bekliyorsun, milyon, arka sıraya 105 geçiyorsun. milyon iş kurarsa Evet. 5 sene vergi alır. Evet. Evet. Ama sığınmacı ve kaçakları öncelik tanıyorsun. Yardımlar yapıyorsun, destek veriyorsun. Çoban bulamıyoruz. Yani yine Almanya doktor tırnak içinde ithal ediyor. Sen çoban ithal etmekten bahsediyorsun. Yani çobanlığı da sen yap o zaman, kusura bakma. 1000 senedir bu topraklarda çobanlığı da Türkler yaptı, Türk milleti yaptı. Tarımı da, işçiliği de, hayvancılığı da hepsini Türk milleti yaptı. Hepsini yapacak kadar insanımız var bizim. Olmaz mı? Yeter ki hakkı verilsin. Yapmak isteyen de çok insanımız var. Gerçekten. Bir şey yapmak isteyen. Evet. Şimdi haklı olmak için. Emek değer dengesi bozulmuş. Burada suçu vatandaşa buluyorsun. Hayır. Burada asıl hümanist olmayan sığınmacı ve kaçakları ucuz iş gücü olarak görüp onları sömürmek isteyenler. Çobanlıktan bahsetmişken, yani mesela Türkiye gibi bir ülkenin tarım cenneti olması lazım. Yani hep aynı örneği veririm ben. Konya kadar bir yer olan Hollanda bizden 10 kat daha fazla tarım ihracatı yapıyor. Ve ben Anadolu'dan dolayı Anadolu'yu gezmiş ve bir sürü tedarikçim olduğu için yaklaşık 180 tedarikçiyle biz çalışıyorduk. Orada direkt olarak bunda inanılmaz bir ilgi olduğunu gördüm. Yani şehirde çok iyi eğitim almış insanlar köye dönmek istiyor. Ama oradaki işte dengeleri devlet belirlemesi lazım. Hani teşviği daha çok
betona, işte yapıya yıkınca bu sefer o insanlar da tarıma girmiyorlar. Orada aslında teşvik ve doğru yönlendirme olsa Türk insanı çoban olmaktan, tarım yapmaktan, büyükbaş küçükbaş hayvancılık yapmaktan gocunmaz. Çünkü bu zaten çok kutsal bir şey. Yani bu Atatürk'ün dediği konu çok önemli. Hani köylü toplumun efendisidir. Ümit Hoca da bundan bahsediyordu. Yani köylünün yüzü gülünce ülke aslında gülmeye başlayacak. Ve inanılmaz topraklarımız var. Yani belki mecazi anlamda biraz ağır bir örnek olacak ama yani yere tükürseniz ağaç çıkacak topraklarımız var. Hem Anadolu'da, hem Orta Anadolu'da, hem Doğu'da, hem Güneydoğu'da, hem Trakya'da. Yani onu bilmek lazım ve bu işte para da var. Yani bunu kimse anlatmıyor. Yani doğru düzgün yapılırsa tarım, salt İstanbul'u düşünmeyin ya. Avrupa'ya ihraç edelim, Amerika'ya ihraç edelim. Ciddi paralar kazanılabiliyor. Mesela güzel bir örnek vereyim. Hadi bugün hep depresif konulardan bahsettik. İşte Türkiye'de üretilen bademlerin, kuru incirlerin, kuru kayısıların maliyeti $1 yaklaşık olarak. Amerika'da $6 satıyorlar. Ve İzmir'de sadece bunu yapan tedarikçilerden oluşan bir şehir var. Organize sanayi var bununla ilgili. Ve Amerika'da kayısı dedin mi, incir dedin mi Türkiye akla geliyor. Mesela o çok güzel bir örnek. Yani bunu biz başka şeyleri de yapabiliriz. Hani salt, kayısı ve incirde kalmak zorunda değiliz. Hani birkaç tane girişimcinin zamanında gördüğü vizyoner bir atılımla yapılan şeyi Türkiye Cumhuriyeti hayli hayli yapabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti buna bir kafayı kırsa yani o zaman bir 10-15 tane ürünle Amerika'da, Avrupa'da çok güzel ihraç yaparız ve çok da ciddi paralar kazanırız. Evet, bunlar bilinçli yapılmıyor zaten. Bakın Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Planlı ekonomi politikası yürütmek dururken sen planlama teşkilatını neden kapattın? Bunlar hep planlamayla olur. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlamalarla tarımı da kalkındırırsın, hayvancılığı da kalkındırırsın. Dediğiniz gibi verimli topraklarımız oldukça fazla. Ve çiftçiye geçiş garantisi vermek yerine çiftçiye alım garantisi verirsin. Çiftçi toprağını ekmekten, zarar etmekten korkmaz çünkü zarar etmeyeceğini bilir. Bakın bugün ekmek 10 lira, köylü diyor ki bizim buğdayımız ambarda kaldı, satamıyoruz devlet. Yani inanılmaz bir plansızlık var. Benim orada bir şeyim vardı, küçük dergi gibi çalışmamız. Oradan birkaç rakam paylaşmak istiyorum sizinle. Tabii. Teşekkür ederim. Böyle bir şey değil tabii. Bu çalışmayı bizim Genel İdare Kurulu üyemiz Profesör Doktor Mehmet Alagöz yaptı. 2002 yılına ait bu çalışma. Yani verilerin eksiği var, fazlası yok. O zaman 144,8 milyar dolar harcamıştık sığınmacılara. Şimdi bununla ne yapabilirmişiz? Bunun çalışmasını yaptık. Diyor ki tarımdan bahsediyoruz diye şuraya ayırmıştım. Tarım sektöründe bir kişiyi istihdam için yapılan ortalama yatırım maliyeti 664.000 TL. O zamanki kurla 37.094 dolar diyor. Biz buna göre 144,8 milyar dolarla sığınmacı ve kaçaklar için harcadığımız parayla 3.903.000 kişiye tarım sektöründe istihdam sağlar. 3.900.000 kişiye tarım sektöründe istihdam sağlamaktan bahsediyor. Bunun hizmet sektörü, imalat sektörü, maden sektörüne yansımaları var. Onlar da aşağı yukarı aynı. Ve yine bununla birlikte 144,8 milyar doları harcamasaydık devletin dış ve iç borcu daha az olacak, daha az faiz ödeyecektik. Kamu iç borcu 191 milyar dolar değil, 53 milyar dolar olacaktı sadece diyor. Emekliye dedik ki bütçe yok, bütçede para yok. Emekliye para yoktu ama sığınmacı ve kaçaklara harcamaya gelince vardı. Öğrenci burslarına para yoktu, yine sığınmacılara vardı. Yatırıma yoktu. Yatırıma olmadığı için biz cebimize girecek paradan da olduk. Çünkü bunlar bize ikame değer yaratacak, katma değer katacak yatırımlardı. Bugün hala cebimizden gidiyor. Eğer biz, misal örnek vereyim, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunu işlet devlet usulüyle yapıp geçiş garantisi verip cebimizden ödemeseydik, kendi öz kaynaklarımızla yapsaydık 144,8 milyar dolara 258 tane yapıyormuşuz zaten. Aynen öyle. Bugün borçta yaptığımız gibi hala cebimizden ödemeye devam ediyoruz. İstanbul Havaalanı'ndan 6 tane yapıyormuşuz.
Avrasya Tüneli'nden 116 tane yapıyormuşuz. Şehir hastanelerinden 14 tane, Osman Gazi Köprüsü'nden 14 tane, Marmaray'dan 82 tane. Yani bizim kendi milli kaynaklarımız böyle havaya gitti, uçtu, buhar oldu. Ve bize sürekli batan bir ekonomide borç faiz sahibiyle geri dönüyor. Durum bu. Yani bu ırkçılık ya da faşizm değil. Peki Sevda Gül Hanım, temel sebep, temel amaç ne sizce burada? Büyük Orta Doğu Projesi işliyor şu an. Bu Irak'ın kuzeyinden başladı. Suriye'de bir iç savaş çıkartıldı. Sırada İran var. Ondan sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Bu projeyi yürütmekle görevli olanlar şu an Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçağı tutuyorlar ve durmaları gerektiğini savunuyorlar. Suriye'nin kuzeyi ve Türkiye'nin güneyinde bir PKK'istan kurulması amaçlanıyor. Ve küçük İsrail olarak Türkiye'nin şu an milli üniter devlet yapısı adım adım tehdit ediliyor. Biz bu tehditleri görerek bunun karşısında duruyoruz. Şurada belki biraz sıkıntı yaşıyoruz. 2 gün önce akşam yemeğinde ne yemiştim? Ben hep böyle size oynuyormuş gibi Ne yemiştim? Ya evet, çok normal. Bana sorsanız ben de hatırlamakta Tavuk zorlanıyorum. salata yemiştim. Çok güzel. Ben hatırlamıyorum şu an. Ama biz hani 2 gün önce ne yediğimizi Ben her gün tavuk hatırlamıyoruz salata ama yediğim için bu öyle arada. mi? Tamam, bu dürüst itirafınız için teşekkür ederim. 20 sene sonra ya da 10 sene sonra olacakları anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz şey kalıyor. Yani devrin ötesinde konuşmak her zaman takdir edilmez. Umarım değil. Aslında eminim bir gün takdir edilecek. Zaten ilk başta söylemlerimiz belki tepki çekiyordu. Şu an pek çoğu bizim söylemlerimize geldi ve bizim anlattıklarımızı uygulamaya başladı. Ve öngörümüz gerçekleşmeden biz buna milletçe karşı duracağız ve engel olacağız. Yani Türkiye'de çıkarılması planlanan bir iç savaş çıkmadan, Türkiye'nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü bozulmadan biz buna karşı duracağız ve bu projeyi onların başlarına çalacağız. Bunun başka türlü ihtimali yok zaten. Kesinlikle. Atatürk'ün dediği gibi bir kurtarıcı beklemeyin, bir kurtarıcı kendiniz olun. Aynen. Muhakkak o kurtarıcı çıkacaktır. Kimse merak etmesin, kurtarıcı beklemeyeceğiz. Biz olacağız, siz olacaksınız o kurtarıcılar. Eskiden şöyle düşünürdüm Sevda Gül Hanım. Hani bir şeyin yararına olabilmesi için büyük şeyler yapılması gerekir diye düşünürdüm. Ondan mesela lisedeyken siyasetçi olmayı çok isterdim. Ama anneannem bana çok güzel bir yorum yapmıştı işte. İnsanlara anlamlı işler ver Kerem demişti. Ve yaş aldıkça şunu fark ettim. Aslında iyilikler çok küçük şeylerle de olabiliyor. Mesela birisine merhaba demek, hiç tanımadığınız birisine merhaba demek, nasılsınız demek bile o iyilik tohumlarını ekiyor ve hani çok büyük bir şey yapmasanız da, tırnak içinde büyük bir şey yapmasanız da aslında o sarmal şekilde o iyilik yayılıyor. Mesela taksicilerle her zaman ben konuşmayı severim. Orada mesela söylediğim bir şey bile o kişinin hayatına dokunuyorsa ya da onun bana söylediği bir şey hayatına dokunuyorsa o büyük bir artı oluyor aslında hayatta. Yani insanların bir kurtarıcı beklememesi lazım. Şunu fark etmeleri lazım. Aslında her gün 50 tane, 60 tane çok önemli kararlar veriyorlar. Yani o bir bakkala gitmeyi seçmek bile fark etmeden çok önemli bir karar aslında. Yani o insanın cebine giren o para belki de onun kızının iyi bir eğitim almasını sağlayacak. Yani ondan dolayı da insanlar güçsüz olduklarını düşünmemesi lazım. Bence öyle düşünüyorlar. Ya ben kimim ki diye düşünüyor ama öyle değil ki. Yani yaptığın bir tane şey bile çok büyük etki yapıyor. Ya şunu hep derler, sen mi kurtaracaksın memleketi? Ben kurtaracağım, uzaylılar gelip kurtarmayacak. Aynen öyle. Sen kurtaracaksın, ben kurtaracağım. Öyle diye zaten aslında maalesef hani şey oluyor ya sonuçlar bu şekilde oluyor. Bir de şey dedik hani devrin ötesinde konuşmak her zaman takdir edilmez. Leonardo DiCaprio'nun filmi vardı, neydi? Liar mıydı? Göktaşı gelecek diyor. Don't Look Up. Don't Look Up. Göktaşı geliyor diyor, kimse inanmıyor, dalga geçiyorlar adam. Hayır. O çok komik bir film ya. Sonunda da şey oluyor. Evet. Biraz belki şu an o pozisyonda kalıyor olabiliriz. Ama önemli olan, bunu hep söylerim, haklı olmak değil, haklı çıkmak, bakın biz söyledik, biz haklıydık demek değil. Bunun bir örneğini nerede yaşadık? Dedik ki sığınmacı ve kaçaklar vatandaşlık veriliyor, oy kullanacaklar ve seçimlerin sonucunu etkileyebilirler.
Neticede 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 13 bin oyla ilk turda kazanmıştı ve seçimler yenilendi. Daha sonra fark açıldı. Şu an yüz binlerce vatandaşlık verilen yabancı var ve seçimin kaderini etkileyebilirler. Derken biz 10 sene süreyle oy kullanmamaları için yasa teklifi verelim, destekleyin dedik. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye. Herhangi bir olumlu yanıt almadık ya da siz verin biz destekleyelim dedik. Olumlu yanıt almadık ama Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimden sonra yapılan kongresinde 1 milyon vatandaşlık almış yabancı oy kullandı dedi. Yani seçimin kaderini etkileyen faktörlerden biri olarak saydı bunu. Ama şimdi ben burada günaydın demekten mutlu oluyor muyum sizce? Hayır. Olmuyorum aslında. İnanın olmuyorum. Burada mesele haklı olmak değil, mesele önleyici olmak. O yüzden çok geç olmadan bir an evvel geri dönüşü planlamamız lazım. Sevda Gül Hanım, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bölüm oldu. Ya Ben dolu dolu. teşekkür ederim. Her anlamda dolu oldu. Bir sonraki bölümlerde de sizi ağırlamak isteriz. Zafer Partisi'ni de bir nebze tanıtabilmişsek ne mutlu bize. Teşekkür ederim. O mutluluk bana ait. Sizinle tanışma şeref bana ait. Teşekkür ederim. Teşekkürler.